Sevgili dostlar merhaba. İlginç bir pazar sabahından hepinizi selamlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye saatiyle gece ama Amerika saatiyle akşam sularında saat 18-15 gibi çok çarpıcı olaylar yaşandı. Eski başkanlardan Donald Trump ve şu anki başkan adayı Trump, Pensilvanya'da, Pittsburgh yakınlarında Butler'da bir mitingdeydi ve miting esnasında o konuşurken silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırganın tüfek kullandığı olayda saldırgan dışında bir kişinin de hayatını kaybettiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı, durumlarının kritik olduğu söyleniyor. Amerikan başkanlık yarışı kana bulandı. Amerikan başkanlık yarışı şiddete bulandı. Olayla ilgili görüntüler tamamen videoya alındı. Canlı canlı neredeyse eski bir başkana saldırıyı izledik. Olayın 11 dakika 9 saniye kadar sürdüğü söyleniyor. Gerçekten bir film sahnesi gibiydi. Hatta Hollywood filmlerinde bu kadar başarılı bir film sahnesi herhalde şu ana kadar çekilmemiştir. Ben olayı izlediğimde hemen aklıma Tom Cruise'un bir filmi geldi. Tom Cruise'un Jack Reacher serisinden 2012 yapımı The Shooting Range adlı film aklıma geldi. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aksiyon meraklılar için böyle biraz dedektiflik içeren de bir film. Pittsburgh'da geçiyor film ve bir otoparktan bir sniper, keskin nişancı nehrin karşısındaki insanlara ateş açıyor. Yani burada da böyle bir çağrışım bende yaptı işin doğrusu. Çünkü saldırganın da bir keskin nişancı olduğu anlaşılıyor ve Trump'ın konuşma kürsüsüne 60 metre, bazı tanıkların ifadesine göre 100 metre kadar bir mesafeden çatıdan ateş ettiği söyleniyor ve bu keskin nişancıyı, saldırganı gizli servisin keskin nişancısı vuruyor, etkisiz hale getiriyor. Film gibi gerçekten. Amerikan siyaseti her zaman çılgınca oldu. Şu ana kadar da 4 Amerikan başkanı biliyorsunuz suikastlerle öldürüldü. Bunlardan bir tanesi Lincoln, Kennedy. İşte meşhurları söylüyorum. 4 başkan suikastlerde öldürüldü ve en az 15, belki 15'ten çok daha fazla çok ciddi suikast girişimleri de söz konusu. Bu olayda ise Trump'ın kulağından yaralandığı söyleniyor. Olayı kısaca tasvir edecek olur isek Trump sahnede konuşuyor. Yerel saatle akşam üzeri 18-15 civarında ve o esnada birkaç el silah sesi duyuluyor. Trump ne olduğunu anlamıyor. Yani duraksıyor ve elini yüzünün sağına, kulağına doğru götürüyor ve yüzünün yan tarafını tutuyor. Sonra kürsünün arkasına saklanmak istiyor. Bir an için çömelmek istiyor. Çünkü kulağının kıyısından vızıltı şeklinde merminin geçtiğini daha sonraki bir açıklamasında Trump kendi anlatıyor. Elini kulağına götürdüğü zaman da oradan akan kanlar yüzüne, çenesine kadar geliyor. Enteresan, gerçekten çok çarpıcı bir fotoğraf, çarpıcı bir video karesiydi bu kare. O anda gizli servis ajanları sahneye hücum ediyorlar başkanı korumak için ve hemen başkanı yere çömeltiyorlar. Saldırı üzerine Trump yanları önce korktular. Birçok kişi yere eğilmek zorunda kaldı, çömelmek zorunda kaldılar. Korktular, paniklediler. Ancak daha sonrasında saldırganın etkisiz hale getirildiğini anlayınca, ki o esnada mikrofonlar açık ve gizli servis elemanları aralarında konuşuyorlar ve uzaktan ses geliyor. Saldırgan indirildi diye, clear diye, yani tehlike yok, temiz şeklinde açıklama o mikrofondan bütün miting alanına yayılıyor. Bunun üzerine seyirciler sevinçle çığlık attılar, slogan attılar. Trump da büyük ihtimalle bundan cesaret alarak güvenlik görevlilerinin arasında, gizli servis ajanlarının arasından elini kaldırdı ve yumruğunu sıkı bir şekilde havaya doğru kaldırarak, hani yıkılmadım ayaktayım gibi veyahut da meydan okurcasına kalabalığa doğru böyle bir defa, iki defa, yanlış hatırlamıyorsam 3 defa bu şekilde hareket yaptı. Bu kalabalığı daha da çıldırttı. Bir duygu boşalması yaşandı. Zaten Trump'ın taraftarları onun neredeyse Mehdi olduğuna inanacaklar. Bu sahne ikonik bir sahneydi. Amerikan tarihinde akılda kalacak, unutulmayacak fotoğraflar vardır. Bu sahne o fotoğraflardan bir tanesidir. Saldırıdan birkaç saat sonra Trump Truth Social adlı sosyal medya platformundan açıklamada bulundu ve şöyle dedi: "Sağ kulağımın üst kısmını delen bir kurşunla vuruldum. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım çünkü vızıldayan bir ses duydum. Silah sesleri duydum ve hemen kurşunun deriyi deldiğini hissettim" diye bir mesaj yayınladı Trump Truth Social medya hesabından. Saldırının hemen ardından Trump güvenlik görevlilerince
kürsüden ve sahneden aşağıya indirildi ve zırhlı bir araca alındı. Yerel bir tıp merkezine götürüldü. İlk tedavisi yapıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırının hemen ardından Trump'ın kanlı yüzüyle ayağa kalkması ve yumruğunu sıkıp güçlü bir şekilde havaya kaldırması gerçekten ikonik bir görüntüydü ve Amerikan başkanlık yarışına da bu görüntünün damga vurduğunu düşünüyorum. En azından şu anda taze sıcak sıcak bilgilerle ilk algım bu yöndedir diyebilirim. Belki Trump'a başkanlık yarışını kazandıracak en önemli katkılardan birini bu fotoğraf verecektir. Saldırgana dönecek olur isek gizli servis saldırganı indirmiş. Yani indirmiş derken öldürmüş, etkisiz hale getirmiş. Saldırgan artık ölü, konuşamaz. Bir bağlantısı varsa başka yollarla bu bulunmak zorunda. FBI evine gitti. Evin etrafında şüpheli paketler vardı. O yüzden son derece ihtiyatla ve yavaş davrandılar. Evin içerisinde bir şeyler bulmaya çalıştılar. Ne buldular? Bunu daha sonra göreceğiz. Ancak şu ortaya çıktı. Saldırganın 20 yaşında olduğu ve Cumhuriyetçi Parti'ye üye olduğu anlaşıldı. Bu enteresan bir bilgi. Cumhuriyetçi Parti'ye üye saldırgan ve saldırganın ismi de Thomas Matthew Crooks. 20 yaşındaki saldırgan ayrıca Act Blue'ya da 15 dolar, 15 Amerikan doları bağışta bulunmuş bir kişi. FBI araştırmasını sürdürüyor. Acaba bu Crooks kim? Ve bu saldırının arkasındaki motivasyon nedir? Kişisel bir neden mi? Siyasi bir neden mi? Birileriyle mi çalışıyor? Yoksa yalnız kurt olarak mı saldırıyı gerçekleştirdi? Tüm bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak şu kadarını söyleyelim. Saldırgan Pensilvanya'da yaşıyor. Pittsburgh'un hemen dışındaki bir mahallede ikamet ediyor. Saldırı esnasında sadece saldırgan öldürülmedi. 2 kişinin de çok ağır bir şekilde yaralandığı ifade ediliyor. Durumları kritik. Ayrıca bir kişi de hayatını kaybetti. Başından vurulduğu ve başının parçalarının etrafa saçıldığı söyleniyor bu kişinin. Trump taraftarları ve Trump'ın kendisi de uzun süredir küreselcilerin kendisini Trump'ı engellemeye çalıştığını, başkan olmasını istemediklerini söylüyorlardı. Bu saldırı Trump yanlılarının ve Trump'ın kendisinin de bu savını daha kolay savunmasını sağlayacaktır. Trump diyecektir ki bakın görüyorsunuz işte küreselciler benim başkan olmamı istemiyorlar. Bunun için bana ateş etmekten dahi çekinmiyorlar. İlk verilere göre eğer yeni bir veri gelmezse şu sahneyi değiştirecek bir bilgi önümüze gelmez ise şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an Amerika'daki hava da bu şekilde. Trump kahraman oluyor. Demokratların başkanlık yarışında işleri çok daha zorlaşıyor. Trump başkanlığa gelirse eğer kanla geliyor. Trump'a suikast girişimi mutlaka seçim yarışını etkileyecektir. O bir kurban, o bir mağdur, o vatanı için hedef seçilmiş bir adam. Nitekim saldırının hemen ardından bir taraftar bağırıyor. Seçim miting alanında bağırıyor. Diyor ki Trump bugün seçildi ey ahali. O bir şehittir. Trump bazı taraftarlarının inandığı bir miti kendince doğrulamış oluyor. Bu saldırıyla Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir kurtarıcı olduğu algısını taraftarları arasında yaymış oluyor. Bu saldırının böyle bir etkisi olacaktır. Tarafsız kişiler yani ortada olan Biden'a mı oy versem Trump'a mı oy versem diyen bazı kişiler oylarını Trump'a yönlendirecektir. Trump'a adeta taparcasına inanan, onun peşinden koşan taraftarları ise onun bir kurtarıcı olduğu konusunda ve Tanrı tarafından Amerika'ya gönderildiği konusunda artık hiçbir şüphe duymayacaklardır. Trump, o artık kurşunlara omuz silken, kurşunları umursamayan bir adam pozisyonuna yükselmiş durumda. Tabii ki taraftarlarının gözünde. Taraftarları olaya şöyle bakıyorlar. Trump önce yargı yoluyla durdurulmak istendi. Hakkında davalar açıldı, soruşturmalar açıldı, incelemeler açıldı. Joe Biden başsavcıyı görevlendirdi. Cumhuriyetçilerin bakış açısına göre mahkemeler demokratların emriyle, başkanın emriyle eski başkan Trump'ı seçimlere sokmaktan alıkoymaya, engellemeye çalıştı. Fakat bunu başaramadılar. Trump öyle mahkemeyle falan normal yollarla yenilebilecek bir adama benzemiyor. Trump hakkında bir mahkumiyet kararı çıktı. Fakat görünen o ki Trump'ı Amerikan Anayasa Mahkemesi kurtarıyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Trump tarafından atanan muhafazakar üyeleri Trump'ı kurtardılar diyebiliriz. Mahkemeler Trump'ı durduramadı. Başkanın çabaları durduramadı. Ve şu anda geldiğimiz noktada Trump Biden'ın önünde 6 puan. Bazı anketlere göre 8 puan zaten öndeydi.
en son televizyon münazarasında Trump ile Biden arasındaki tartışmada Biden resmen rezil oldu. Berbat bir performans sergiledi. Pek çok demokrat Biden'ın geri çekilmesini istedi. Biden bu taleplere direndi biliyorsunuz ve dedi ki beni ancak adaylıktan Tanrı geri alabilir. Tanrı isterse ben aday olmaktan vazgeçebilirim. Açıkçası anketlere baktığınız zaman Biden berbat bir vaziyette ve eğer Biden'ı demokratlar değiştirmezlerse Biden'ın Trump karşısında fark yiyeceğini söylemek şimdiden mümkün. Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir programda Biden'ın yerine Michelle Obama'nın düşünüldüğünü söylemiştik. Obama'nın karısının. Eğer Michelle Obama Trump'ın karşısında aday olsaydı büyük ihtimalle durum eşitlenecek ve belki de Obama Trump'ın önüne geçecekti. Fakat bugün geldiğimiz noktada dengeler bir kez daha değişiyor ve yine Trump lehine değişiyor. Biden saldırı sonrasında şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ama çok kuvvetli değil ve bu saldırının altında demokratlar ve Biden'ın ezilme ihtimali çok yüksek. Bu saatten sonra Biden'ı görevden alsanız, daha doğrusu adaylıktan alsanız, yerine bir başkasına aday gösterseniz hem çok az bir süre kaldı hem de bu kurşunlu suikast girişiminden sonra hangi demokrat aday Trump karşısında başarılı olabilir? Bunu da kestirmek kolay değil. Demokratların bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Şimdi ise birden fazla mucizeye ihtiyaçları olduğunu söylemek mümkün. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Amerikan seçim yarışı, özellikle işin içerisinde Trump varsa hiç de normal gitmiyor. Yarın ne olacağını, öbür gün ne olacağını kestirmek imkansız gibi bir şey. Diğer taraftan Trump'ın olası başkanlığına dönük korkuları haklı çıkaran kötü bir işaret ortaya çıktı. Trump'a silahlı saldırı, suikast girişimi. Adam daha başkan olmadan suikast girişimlerine uğruyor. Yarın öbür gün başkan olduğunda kim bilir ne olur. Biliyorsunuz Trump başkanlık yarışı boyunca dedi ki eğer ben seçilemezsem Amerika kan banyosu olur, kan gölü olur. Ve dedi ki eğer ben seçilemezsem bu seçim Amerika'nın bildiğiniz en son seçimi olur. Şimdi Trump'a bunları sorduğunuzda çeşitli şekillerde tevil ediyor. Ben öyle demek istemedim de şöyle demek istedim diye. Fakat Trump'ın ağzından şiddet, kan, kaos eksik olmuyor. Trump başkan olduğunda Amerika'nın bambaşka bir yer olduğunu söyleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir iç savaş, bir anarşi ortamından bahseden makul diyebileceğimiz insan sayısında çok ciddi bir artış söz konusu. Eğer Trump Kasım ayında başkan seçilirse Ocak ayında Amerika'nın başında gerçekten değişik bir başkan olacak. Donald Trump daha önce de Amerikan başkanlığı yaptı fakat bu sefer çok farklı olacak. Trump intikam diyerek koltuğa oturacak ve Trump diyor ki eğer beni daha önceki başkanlığım döneminde radikal gördüyseniz şimdi bir de ikinci gelişimde görün diyor. Bunu kendisi de itiraf ediyor. Öte yandan bu tür siyasi figürlere dönük saldırılarda mutlaka komplo teorileri yapılır. Kennedy suikastini, Lincoln suikastini düşünün. Yani Lincoln suikastinin üzerinden 200 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen hala o konu konuşuluyor. Kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı, işin içinde kimler vardı? Hep konuşuluyor. Kennedy suikastı ise hala aydınlatılabilmiş değil. Ne komplo teorileri ne komplo teorileri. Bu olayda ise daha kurşun atılır atılmaz insanların akıllarına komplo teorileri geldi. Ama iki tarafında. Bir kere Cumhuriyetçiler demokratları suçluyor. Biden diyorlar saldırgan konuştu, şiddetle konuştu. Ve bu saldırıyı Biden hazırladı. Demokratlar hazırladı. İnsanların duygularını ayağa kaldırdılar. Ve duygularını kontrol edemeyenler silaha başvurdular. İkincisi Cumhuriyetçilerin iddiası FBI'ın ve gizli servisin gerekli önlemleri almadığı şeklinde. Çatıdan bir adam ateş ediyor. Elinde tüfek var. Herkes görüyor, polis görmüyor. Herkes görüyor, FBI görmüyor. Bu nasıl iştir dediler ve bazı önlemlerinde alınmadığına dikkat çektiler. Gerçekten ciddi bir güvenlik zaafı var. Bu bir komplo mudur? Kasıt mı var? Yoksa olağan hatalardan, yanlışlardan biri midir? Bunu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Diğer taraftan Cumhuriyetçilere karşı olan gruplar bu saldırının bir tiyatro olduğunu iddia ediyorlar. Herkes değil ama görüyorum yani sosyal medyada, Twitter'da
Facebook'ta, çeşitli mecralarda Trump'ın bu saldırıyı bizzat kendisinin ayarladığını, basit bir saldırıyı büyük bir saldırı olarak gösterdiğini, böyle ikonik fotoğraflar vererek, gösteriler yaparak kendisini mağdur ve kahraman haline getirmeye çalıştığını iddia ediyorlar. Saldırıyla ilgili bazı tuhaflıklar olduğunu biz de kabul ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tuhaflıkların aydınlığa kavuşturulacağını düşünüyoruz. Tuhaflıklardan bir tanesi, mitinge katılanlardan bazıları çatı üzerinde tüfekli adamı görmüşler ve bunu gidip polise de bildirmişler. Fakat polis olaya müdahale etmekte yavaş davranmış. Bazılarını ciddiye almamış. Ya bu olabilir. Niye olabilir? Çünkü Trump taraftarları içerisinde çılgınca davranan insanlar olabiliyor. Çatıda tüfekli bir adam gördüm diyen bir taraftarı polis önce ciddiye almakta zorlanmış olabilir. Ama bundan daha garibi, zaten çatıda olan birini neden kendisi görmez? Başkasının söylemesine gerek yok ki. Böyle bir önemli kişinin miting yapacağı alanda saatler öncesinden, hatta bazen günler öncesinden hazırlık yapılır. Çatılara bakılır, sokaklara bakılır. Bu önlemlerin yeterince alınmadığı anlaşılıyor. Bir diğer tuhaflık ise miting alanında bazı koruma önlemlerinin alınmadığı söyleniyor. Mesela Trump'ın önünde neden diyorlar kurşun geçirmez cam yoktu. Başka mitinglerde vardı, burada neden yoktu? Bu tür komplo teorileri artacaktır. Önümüzdeki günlerde doyurucu açıklama yapılmazsa artacaktır. Bağlayacak olur isek, Amerikan siyasetinde şiddet her zaman oldu. 4 Amerikan başkanı geçmişte silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ve John F. Kennedy. Bunlar 4 başkan, hayatlarını görev süreleri içerisinde kaybeden başkanlar. Yine 15 ayrı olayda çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Ve bu saldırılarda başkaları da hayatını kaybetti. Trump'a yapılan en son saldırı gibi. Masum, olayla hiçbir ilgisi olmayan bir kişi öldü, 2 kişi ise çok ağır bir şekilde yaralandı. 45 başkandan 13'ünün suikast girişimine maruz kaldığı, ciddi suikast girişimine maruz kaldığı anlaşılıyor. Bu sayıya Trump'ı da eklediğiniz zaman Amerikan başkanlarının %31'i suikast girişimine uğramış. Trump, Amerika'nın yeni başkanı mı olacak? Bunu bilemiyoruz ama şu anda anketlerin söylediği son yaşanılan olayın etkisi, böyle basit bir tahmin yaptığımızda Kasım ayındaki seçimi eğer demokratlar şapkadan tavşan çıkarmazlarsa Trump'ın kazanacağı anlaşılıyor. Trump'ın 1. dönemi için post-truth dönemi denmişti. Yani gerçek ötesi bir dönem denmişti. Trump'ın başkanlığı bir çeşit distopya gibiydi. Trump yeniden başkanlık koltuğuna oturur ise bu distopyanın daha da derinleşeceği, post-truth'un da ötesine geçeceği anlaşılıyor. Tuhaf zamanlardayız ve bu tuhaf zamanlarda yaşamak da bize düştü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelişmeler oldukça onlarla paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.